Bilim mi, metafizik mi? Gerçekliği kim açıklar? Evren nasıl oluştu? Big Bang mi? Peki Big Bang'den önce ne vardı? Bilim susar. İşte tam burada metafizik devreye girer ve şimdi seninle bilimin sınırlarında dolaşacak, metafiziğin karanlık koridorlarına adım atacağız. Bilim gözlemler üzerine kuruludur. Deney yapar, veri toplar, test eder, tekrar eder. Gözle görülen, ölçülebilen şeyleri inceler. Atomları, hücreleri, galaksileri. Metafizik ise ölçülemeyeni sorar. Bilim nasıl sorusuna cevap arar, metafizik neden diye sorar. Ve bazen bu neden sorusu bilimi rahatsız eder. Bilim, örneğin suyun 100 derecede kaynadığını söyler. Ama su neden var? Isı neden bu etkiyi yapar? Evrenin yasaları neden böyledir? İşte bu sorular bilimsel değildir. Ama derin ve kaçınılmazdır. Çünkü insan sadece bilgiyle yetinmez, anlam arar. Einstein bir bilim insanıydı ama şunu söylemişti: bilim dini olmayan kördür. Din, bilim olmayan topaldır. Buradaki din kelimesini istersen anlam arayışı olarak oku. İnsan hem nedenini bilmek ister hem de o nedenin ne işe yaradığını. Ve bu ikinci kısım çoğu zaman metafiziğin alanına girer. Kuantum fiziği bilimin metafiziğe ne kadar yaklaştığını gösterir. Bir parçacığın aynı anda hem bir yerde hem de başka bir yerde olması, gözlem yapılmadan belirli halde olmaması. Bunlar sadece bilimsel değil, aynı zamanda metafiziksel sorular doğurur. Bilim soruları deneyle sunar. Metafizik sınırı zorlar. Bilim bu nasıl oldu der, metafizik olması ne anlama geliyor der. Bir örnek düşün. Bir anne çocuğunun neden öldüğünü öğrenmek ister. Doktorlar der ki kalp krizi. Bu bilimsel cevaptır. Ama o anne içten içe başka bir şey sorar. Neden o? Neden şimdi? Bunun bir anlamı var mı? Bilimin sustuğu noktada metafizik konuşur ve her zaman kesin cevaplar vermez. Ama düşünmek için alan açar. Bilim formüllerle konuşur. Metafizik kelimelerle düşünür. Bilim bir düzene ulaşmak ister, metafizik kaosu da anlamaya çalışır. Bazıları bilimi yüceltir, metafiziği küçümser ama unuttukları bir şey vardır. Bilim bir zamanlar felsefenin alt dalıydı. Fizik, biyoloji, astronomi hepsi doğa felsefesi olarak başladı ve metafizik bu bütünün merkezindeydi. Sonra ayrıldılar çünkü yöntem farklıydı. Bilim ampirikti, metafizik spekülatifti. Ama bu onları düşman yapmadı. Aksine birbirini tamamlayan iki zihinsel araç yaptı. Bilim bize dünya güneş etrafında döner dedi. Ama neden böyle bir sistem var sorusunu cevaplamadı. Ben kimim sorusu da bilimsel bir soru değildi. Ama bu sorunun cevabını aramak insanı insan yapan şeydi. Bir robot milyonlarca veri analiz edebilir ama varlığını sorgulamaz. İşte bu fark bizi makinelerden ayırır. Bu fark metafiziğin alanıdır. Bilim metafiziksiz yönünü kaybeder. Metafizik bilimsiz zeminsiz kalır. Bu iki alan arasında bir savaş değil, bir denge vardır. İnsan beynini anlamak için nörobilim gerekir. Ama bilinç dediğimiz şey sadece nöronlardan mı ibarettir? Yoksa daha derin bir şey mi vardır? Metafizik bu derinliği sorgular. Evrenin başlangıcı Big Bang olabilir. Ama Big Bang'den önce ne vardı? Bilim burada durur. Çünkü ölçüm yok, gözlem yok. Ama insan aklı durmaz. Soru sorar. İşte o anda metafizik devreye girer. Sen de fark ettin mi? Hayatının en anlamlı soruları bilimin değil, metafiziğin alanında gizli. Ben kimim? Niçin yaşıyorum? Ölüm nedir? Evrenin amacı var mı? Bu sorulara bilimle yaklaşamazsın. Ama bu sorular olmadan yaşayamazsın. İşte bu yüzden bilim ve metafizik birlikte yürümek zorundadır. Gözlemlenemeyen şeyleri sorma der bilim. Sadece gözlemlenenle yetinme der metafizik. İnsan ikiye bölünmüş bir varlıktır. Bir yanı ölçer hesaplar, bir yanı hayal eder sorar. Ve bu iki yan birlikte düşündüğünde işte o zaman gerçek anlam ortaya çıkar. Şimdi bu soruyu kendine sor. Gerçekliği sadece bilimle açıklayabilir misin? Yoksa anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacın var?